Şimdi 2 metrelik bir adam dünyaya niye yerleşemez? 2 metresin sen ya, değil mi? Normalde kaplayacağın alan 2 metre. Dünyaya niye yerleşemiyorsun bir türlü? Onun dünyaya yerleşemeyen neyidir? Ruhu değil mi? Çok güzel bak. Sıkılan demek ruhu. Yani o adamın bizim latife dediğimiz manevi organları var. Ve bunun yanında latife demek aynı zamanda kabiliyet demek. Yani manevi organın gelişirse neyin de gelişiyor? Kabiliyetin de. Benim şuradaki maddi kasım gelişse kaldırma kabiliyetim de gelişir mi? Aynen öyle. Manevi organın gelişirse de gelen imtihanları kaldırma kabiliyetin de gelişecek. Normalde 2 metreye sığan bir adam dünyalara sığamıyor. Allah Allah. Latifelerimizden en önemli 10 tanesini tanıyalım. İmam Rabbani Hazretleri en önemli 10 tanesini tespit etmiş. Demiş ki, havas-ı hamse-i zahiri demiş. Yani zahiri, görünen 5 duyu demiş. Görme, koklama, duyma, dokunma, işitme. Bir de demiş ki, havas-ı hamse-i batıni var demiş. Bu da öyle sizin hemen gözle göremediğiniz 5 tane çok önemli manevi organ demiş. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa. Ben size havas-ı hamse-i batıniyi anlatacağım. Çünkü zahiri olan 5 duyumuzu zaten biliyorsunuz. Onların neyden lezzet alıp neyden elem çektiğini de biliyorsunuz. İlk sıraya kalp diyelim. Dersi yapma amacım şu kelime, kalp kelimesi. Şimdi Üstad Hazretleri'nin bir cümlesini okuyalım. Diyor ki, kalp dediğin sanevberi bir et parçası değildir. Çam kozalağı gibi, şuradaki resimdeki gibi sadece değildir diyor. Ancak bir latife-i Rabbaniyedir ki mazhar-ı hissiyatı vicdan, makes efkarı dimadır diyor. Bizim bu kadar dersi anlattığımız manevi organ vardı ya latife dediğimiz. Onun en merkezisinin adı neymiş? Kalp, yani latife-i Rabbaniye'ymiş. Peki neden kalp deniliyor ona? Benim kalbim ölürse gözüm, burnum, dilim lezzet alabilir mi? Mümkün değil. Benim latife-i Rabbaniyem söner ve ölürse diğer manevi organlarım lezzet alabilir mi? Mümkün değil. O yüzden yani şu dersler içerisinde bilinmesi gereken en önemli mesele latife-i Rabbaniye'dir. Latife-i Rabbaniye'nin özelliği Allah'tan başka hiçbir şey onu tatmin edemez. Onun lezzet aldığı tek şey Allah'ı bilmektir. Her konuda Allah'ı bilmek ve Allah'la bağlamak onu doyuran ve geliştiren tek olaydır. Çok önemli bir cümleye geçeceğim. Latife-i Rabbaniye'nin en önemli görevi şehadet alemiyle emir alemi yani gayb aleminin ilişkisini kurarak beslenir. Ne demek istiyorum? Eşyayı görür. Havas-ı hamseyi, zahiriyi kullanır. 5 duyumuz. Gördükten sonra eşyayı tadar. Diline gelir, gözüne gelir, burnuna gelir, midesine gelir. Her birisini analiz eder. Daha sonra eşyadan esmayı tespit eder. En ana vazifesi budur. Bunun haricinde eşyayı ona versen ama eşyanın arkasındaki esma tecellisini ondan silsen bütün azaplara ve ruh sıkıntılarına merhaba demen lazım. Hem dünyada hem ahirette. Çok önemliydi burası. Ana mesele, yani şu cümle olmadı mı bu ders oturmaz yerine. Bizim kalp dediğimiz merkez hükmündeki o çalışmazsa diğer latifelerin çalışmayacağı manevi organımızın adı Latife-i Rabbaniye. Latife-i Rabbaniye'nin en önemli vazifesi şehadet alemiyle gayb aleminin ilişkisini sağlar. Bir eşya ile temas eder. Temas ederken havas-ı hamse-i zahiriyi kullanır. Görmeyi, duymayı, koklamayı. Aldı şu çaydan, bismillah, yudum aldı. Kokusu geldi, tadı geldi, mideye indi, beni geliştirdi, büyüttü, bir şeyler oldu. Buradaki eşyayı analiz eder ve burada derinlemesine esmadan olduğunu bilir ve sadece bu vazife için vardır. Sadece bu vazifeyle doyar ve tatmin olur. Latife-i Rabbaniye'yi öldürmek istersen ona eşyayı vereceksin ama esmayı vermeyeceksin. Her gün eşyaların içerisinde seyredeceksin gözünle, kulağınla, dilinle, bedeninle ama oralardaki esma hakikatiyle Latife-i Rabbaniye'yi beslemeyeceksin. Bunun sonu manevi bir intihardır. Latife-i Rabbaniyen hem dünyada hem ahirette ölür gider. Ayette diyor ki kalpler yalnız Allah'ı anmakla tatmin olur dediği, ayetin kalp diye hitap ettiği, sadece Allah'ı anarak yani eşya ile esmanın alakasını kurarak tatmin olur
dediği Latife-i Rabbaniye'dir işte. Lütfen anlattıklarımı sadece ilim düzeyinde almayın. Eşyayla esmanın alakasını kuran, nefsini feda eder, insanlık için sahabe ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a benzemeye çalışır, gecelerini, uykularını bölerek mücadele eder. Ya Rab, sen benden nasıl razı olursun diye onun yolunda hizmet eder. Lütfen sadece ilmi düzeyde bir şey anlattığımı düşünmeyin. Manevi terakkinin yolu fedakarlıktan geçer. Nasıl midem hararet yaptığında canı su çeker, nasıl midem acıktığında canı yemek, taam çeker. Senin canın niye yemek çekti? Acıktım. Neye acıktın? Yemek diye bir şey var ki acıktım. Midenin açlığı yemeğin varlığına delil olduğu gibi kalbin ruh sıkıntısı, manevi açlığı. Lütfen ilk cümlemi hatırlayın, dersin ilk cümlesini. Maddi açlık insanı strese ve zahmete soktuğu gibi manevi açlık da insanı zahmete sokar dedim. Şimdi cümleyi iyi dinleyin. Benim susamam suyun varlığına delil olduğu gibi. Susadım, su var ki susadım. Acıkmam nimetlerin varlığına delil olduğu gibi. Acıktım, neye acıktım? Yemek var ki acıktım. Kalbimin acıkması, of demesi, ebed demesi de kalbin tatmin olacağı Allah Azze ve Celle'nin varlığına tam bir tevhid delilidir. Yani bizim şu işlediğimiz ders aslında bir tevhid delilidir, bilginiz olsun. Bana sorarsanız bir la ilahe illallah dersi, bir tevhid dersi seni tatmin eden nedir derseniz işte Üstad Hazretleri'nin şu dersidir. Şu an biz Latife incelemesi adı altında tam bir tevhid dersi işledik, bilginiz olsun. Demek ki tevhid delilini 4'e ayırabiliriz. Birincisi Kitab-ı Kebir-i Kainat. Yani Allah Azze ve Celle'nin maddi tecessüm etmiş ayetleri. Portakalı, sen, saçın, kaşın, gözün. İkincisi Kur'an. Üçüncüsü nübüvvet, yani peygamberlik. Bunların her birisi Allah'ın varlığına delil olduğu gibi dördüncü Allah'ın varlığına en büyük delil de vicdandır. İnsan iç açlığından direkt bunun karşılığı olması gerektiğini anlayıp madem acıktım diyor, demek ki doyuran var. La ilahe illallah rahatça diyebilir. Ve böyle bir iman şekli içten geldiği için hiçbir vesvese ve şüpheye bulaşmaz. Sizin iman edişiniz dışarıdan gelen ama kalpte sindirilmeyen bilgilerle olursa dışarıdan gelen şey toza, kire, çamura bulaşacağından bir sürü vesvese, bir sürü şüpheyle gelir. Ama sizin iman edişiniz ihlas ile, yani içeriden, yani fıtri, yani vicdandan, yani Latife-i Rabbaniye'den, hani bunların karşılığı diyerek olursa içeriden gelen bir iman sarsılmaz, yırtılmaz, kopmaz, kainata meydan okur. Hiçbir vesvese ve şüphe ona ilişemez. Şuradan ayrılmak istemiyorum ya, şu kalp kelimesinden ya. Nasıl mesele ya? Havas-ı hamseyi, batıniyi konuşuyorduk. Birincisi kalp, yani Latife-i Rabbaniye dedik. İkincisi ruh. Kısaca anlatacağım, ayrıntıya girmeyeceğim. Ruh deyince şunu anlasak iyi olur. Zişur bir emri ilahidir. Ne demek bu ya? Yani Allah'ın emridir aslında ruh, ama Allah emrederken bir de şuur vermiş. Yani bizim ruhumuzdan Allah şuuru çekseydi eğer, yer çekimi, sürtünme katsayısı gibi bir emri ilahi olacaktı ruhumuz. Ama bir de bunun yanında ne vermiş? Şuur. Bu yüzden ruh zişur ve nurani bir kanuni emridir. Havas-ı hamseyi, batıniyi konuşuyorduk. Bir kalp dedik, iki ruh dedik, üç sır. Sır, aklın anlamakta zorlandığı hikmet demektir. Bu aynanın siyah macunu vardır, bilir misiniz? O aynanın görüntüyü sağlayan siyah macununa sır denir. Bizde de müşehadetullah'ı sağlayan o siyah macun görevindeki manevi organın, latifenin adı sırdır. Peki sır ne işe yarar? Vücudun duygu merkezidir. Sevinmek, üzülmek, yeise düşmek, ümitlenmek, bu ve benzer duyguların tamamını gerçekleştiren manevi organ, yani latifenin adı sırdır. Hani sen yemek lezzetini bu latifenden, dilden, görüntü lezzetini bu latifenden alıyorsun ya. Biz de işte ruhun lezzeti, üzüntüsü, sevinci, süruru, bunları sır latifesi sayesinde alıyoruz. Aynı böyle organ gibi düşünün bunları. Peki sır latifesine sevinme, üzülme, korkma, kahramanca hamiyetli bir şekilde davranma gibi özellikler
Sizce neden verilmiştir? Çok güzel. Çünkü sır latifesinin en temel özelliği Allah Azze ve Celle'nin ilahi halleri dediğimiz şuunat-ı ilahiyeye bir mikyas, bir ayna olmasıdır. Siz cüz'i bir lezzet alırsınız ve oradan Allah Azze ve Celle'nin mukaddes bir lezzet aldığını anlarsınız. Ama nasıl bir lezzet? Biz tabirinde aciziz. Şimdi az önce dedik yemekten herkes lezzet alır ama ikram etmekten herkes lezzet almaz. Siz ikram ederek bir lezzet alırsınız ve onun bir esma tecellisi olduğunu anlarsınız. Dersiniz ki demek ki Allah cevvat-ı mutlak, yani mutlak bir şekilde ikram eden. Ben şu kadarcık ikramdan lezzet alıyorsam Allah bize kainatları sarf etmiş. Demek ki çok mukaddes bir lezzet alıyor ama haşa bizim gibi değil. Biz onun aldığı lezzetin tabirinden aciziz diyor Üstad Hazretleri. Bazen böyle çok canınızı sıkan bir hadiseye şahit oluyorsunuz ya, insanlık dışı bir hadise. Tam orada siz nasıl öfkeleniyorsanız diyorsunuz ki demek Allah Azze ve Celle de gadaplanıyor ama haşa biz gibi değil. Başka bir şekilde. İşte sır dediğimiz latifenin en temel vazifesi şuunat-ı ilahi dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin ilahi hallerine bir ayna, bir mikyas olmaktır. Sır doğru çalışsa insan şunu anlar. Bir ressam çok kabiliyetliyken resim yapmazsa ne olur? Canı sıkılır. Sizde Messi gibi, Ronaldo gibi kabiliyet olsa futbol oynamasanız ne olur? Canınız sıkılır. Ressam nasıl bu kabiliyetini kullanmazsa canı sıkılır. Zıttı ile konuşalım. Kabiliyetlerini kullanırsa hem kendi yaptığı resimden muazzam bir lezzet alır hem de başkalarının o resmi gelip övmesinden muazzam bir lezzet alır. Şimdi aynı olayı Allah Azze ve Celle'nin mukaddes lezzetini tanımak için kullanalım. Demek ki Allah Azze ve Celle hem kullarını yaratıyor, kendisi görüyor, mukaddes bir lezzet alıyor. Hem de kulların bu güzelliği görüp Allah'ım sana hamdolsun demesinden ayrı mukaddes bir lezzet alıyor. Nasıl anladık? Ressamın, futbolcunun aldığı lezzetten anladık. Görüyor musunuz? Ne işe yarıyormuş sır dediğimiz latife? Ufak bir istidradi bilgi daha vereyim mi? Bilmenin seviyeleri vardır. Mesela ben şurada duman görsem, orada ne var derim? Ateş var derim. Neyle bildim ben bunu? İlimle bildim. Buna ilmel yakin denir. Ben o ateşi gözümle görsem, ateş var derim. Bu sefer aynel yakin, gözümle bunu bildim. O ateşin dibine gitsem, şöyle elimi vursam, ne kadar sıcakmış derim. Hatta gözüm bağlıyken bile onun ateş olduğunu anlarım. Buna hakkel yakin denir. Bir de o ateşin içine girip ateşle birlikte yanarsan, ondaki derin lezzeti sen de tatarsan, buna da sırrel yakin denir. Çok lezzetlidir ve lezzetli olduğu kadar çok tehlikelidir. Hafif açayım mı? Şimdi şu an var olan duygularınızla bu sudur, bu ışıktır, bu patatestir, bu ekmektir ayırt edebilir misiniz? Edersiniz. Burası milyon derece yansa her yer kor olur. Doğru mu? Eşya kalmaz. Ne olur eşya? Kor olur. Hangisini tutsanız ayırt edebilir misiniz? Ayırt edemezsiniz. Her birine tek bir şey dersiniz. Kordan alev dersiniz. İşte kimileri o sırrel yakin mertebesine çıkmış. Etrafta her şey kor gibi olmuş. Allah'ın haşa zatı mı, esmasının tecellisi mi artık ayırt edememiş ama bir de lezzet almış ve kimileri enel hak, ben hakkım demiş. Vahdetül vücut diye bir meslek ortaya çıkmış. İşte o mesleğin yakin, yani bilme şekli sırrel yakindir. Çok lezzetli gibi gözükse de çok tehlikelidir. Devam ediyorum. Havas-ı hamse-i batıniyi konuşuyorduk. Kalp, ruh, sır konuştuk. Diğer ikisini aynı anda konuşacağım. Hafi, gizli, kapalı demektir. Bir de ahva. Çok gizli, çok kapalı demektir. Bu iki manevi organ Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatlarının tefekkürü için bize verilmiştir diyerek bu konuyu sonlandırıyorum. Başka birkaç tane daha latifeye örnek vereyim, aklımızda kalsın. Hayal isminde bir latifemiz var. Yani biz hayal ediyoruz ya. Ne yapıyoruz biliyor musunuz hayalde? Manaya suret giydiren latifedir. Mesela şöyle dışı kırmızı tuğlalardan örülmüş bir evimiz olsa mesela aslan. Ne yaptın şu an biliyor musun? Manaya suret giydirdin. Hayal latifen çalıştı şu an. Bu latifenin gardırobu neresidir? Alemi misaldir bunun gardırobu. Misal aleminden sürekli suretler giydirir. Kullandığı gardırop sizin şuur altı muktesebatınızdır. Yani zihniniz ne kadar temizse hayalleriniz ve inşallah hayal aleminiz o kadar temiz olur deyip İstanbul'a dua edin diye bağlayayım. Evet. Bir diğer latifemizin ismi işaret. Ne demek?
küçücük bir işaretle mananın tamamını anlamak demek. Hani lep demeden leblebi diyorlar ya, işte o bu latife. Bu latife kapalı olan insanlar çok zahmetli ya. Açık açık anlatıyorsun gene anlamıyor ya. Bir diğer latife sünuhat, kalbe gelen mana demek. Bir anda bir ince meseleyi yakalıyorsunuz ya. Ben bu ömrümü Allah için sarf etmem lazım. İşte sünuhat çalışıyor demek. Bir diğer latife hissi kablel vuku. His demek. Kable ne demek? Önce demek. Hissi kablel vuku. Yani vuku bulmadan, olay olmadan önce. Bu latife bir olay olmadan önce hisseden latifedir. Batılılar buna 6. ister. Ya inan böyle bir şey kalbime doğmuştu. Diyorsunuz yani. Ya Mehmet abi senin bugün latife dersi yapacağını hissetmiştim. Diyorsunuz ya işte. Ne çalışmış? Hissi kablel vuku çalışmış. Yani ruh kuvvetleniyor. Ruh için zaman mekan mevcut değil ya. Zamansız mekansız dolaşırken işte demek ki denk geliyor. O esnada da sana bildiriyor. Allah Allah, inceliğe bak. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.